Merhabalar sevgili arkadaşlar, çok kıymetli dostlarım, hoş geldiniz. Yeni bir günle yeniden birlikteyim sizlerle. Şu an beni izleyen herkese sevgiler. Aramıza yeni katılan, kanalımızı yeni takip etmeye başlayan tüm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mutlu bir cuma diliyorum. Bugün 23 Eylül Cuma ve bugün arı gibi, pire gibi, karınca gibi çalışacağız. Bugün Ay Başak Burcu'nda oldukça bereketli bir gün aslında ve çok önemli kavuşumlarımız var bugün. Bugün Güneş ve Merkür kavuşacak sabah 09:49'da tam 00 derece Terazi burcunda arkadaşlar. Bizim için neydi? Bu çok önemliydi. Çünkü Merkür özellikle retro ve Güneş'in de tabii ki teraziye geçmesiyle bizim bu anı iyi değerlendirmemiz lazım. O an, o sabahın ilk saatleri aslında diyelim, düşündüklerimize, hissettiklerimize, aklımızdan geçirdiklerimize lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. İyi şeyler geçirin aklınızdan, not edin, güzel hayaller kurun, güzel planlar yapın. Cümlelerinizin içinde yanlışlıklar, hatalar, eksikler olmasın. Ne istediğinizi, nasıl dile getirdiğinizi çok iyi bakın. Eğer bilmiyorum, ben yanlış istiyorum bir şey diyorsanız bir açın Google'u. Google'da bir bakın, araştırın. Bu konuyla ilgili birçok makale, yazı bulacaksınızdır. Çünkü bizim bu kalbimizden, aklımızdan geçirdiklerimizi doğru ifade ediyor olmamız da onun bize gelmesi açısından çok önemli kıymetli dostlar. Çok iyi bir şey istediğini zannederken yanlış bir cümleyle diyelim ya da bir duyguyla, bir tutkuyla belki de hoşumuza gitmeyecek bir şey istemiş veya bazı kanalları tıkamış olabiliriz, kapamış olabiliriz. Ona dikkat edin. Yani Merkür Güneş'in kalbinde bugünkü atmosferimiz bu. Gerçekten çok da hızlı gerçekleşecek. Çünkü hemen 2 gün sonra bir yeni ay olacak. 2 derece Terazi burcunda. Evet kıymetli dostlar, ilk önce bu haberi vererek başlamak istedim. Zaten günün devamında ayın hiç açısı yok. Tüm gün Ay Başak Burcu'nda günlük rutinlerimize çok dalacağız. Özellikle tabii ki günlük rutinler derken Ay artık Başak Burcu'nda ve tabii Merkür de geçti. Önceki işlere dönüyoruz. Yarım kalmış işlerimize dönüyoruz. Artık Merkür çünkü terazideki retrosunu bitirdi. Şimdi Başak'ta retro. Başak Burcu'nun temsil ettiği konularda bazı şeyleri telafi etme şansı verecek. En başta da tabii ki sağlıkla ilgili gelişmeler, kilo vermeyle mesela özellikle ilgili mesela fiziksel görüntümüzü ilgilendiren konulardaki burada kilo vermek isteyen çok fazla benim takipçim, danışanım var. Biraz da lütfen siz de duyun sevgili dostlarım. Bu günü aslında böyle değerlendirin ki bu Merkür Retrosu'nun Başak seyri bu anlamda eşimize yarasın. Yarım kalan tüm konuları toparlayabiliriz. Bize yük olmuş. Hani böyle hep aklınızda olur ama bir türlü yapamadığımız her şey için bunu düşünün. Evinizi, işinizi ya da işte ofisinizi veya işte banka hesaplarınızı, cüzdanlarınızı, masanızı, çekmecenizi, sosyal medyanızı, hayatınızdaki kişileri, her şeyi düzenleyebilirsiniz. Zaten eskilerde bir gereksiz olanlar olabilir. Belki de düzenlenmesi gereken, benimle ilgilen, ben karşına çıktım, buraya bir soruna, bu soruna bir cevap bul, bir çare getir diyecek sorunlarla karşılaşacağız mutlaka. Şimdi bugün döviz piyasaları ile ilgili dün söylediklerim vardı biliyorsunuz. İşte Merkez Bankası faizi 1 puan düşürünce dolar otomatik olarak çıktı. Bunu belki mecbur yapıyorlar bilmiyorum ama bunu söylemiştik. Şimdi bunun background'u yani bunun ne diyelim karşılığı diyelim. Önümüzdeki çarşamba, perşembe günü karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu alanda, bu sektörde para kazanan arkadaşlar aslında. Onlar için önemli olacaktır tabii ki bu iniş ve çıkışları takip etmek. Elbette ki doların çıkması ekonomimize zorluk, hayat pahalılığına çok büyük zorluğu var. Bu çok önemli bir durum. Ama diğer taraftan da bir şeyleri dengeye koymaya çalışıyorlar herhalde. Ekonomistler artık bunu biliyor. Biz bilmiyoruz arkadaşlar ama bunu hani öngörü olarak zaten ben söylemiştim. Kötü bir laf oldu ama söylemiştik. Şimdi bu konuyla ilgili lütfen gelecek çarşamba ve perşembe dikkatli olun. Çünkü yine bir değişim, yine bir oynayış söz konusu olacak. Gün boyunca dediğim gibi Başak Burcu konuları, temaları hayatımızda olacak. Biraz daha sıkıcı olabilir bazı şeyler. Çok detay, mesela çok aşırı detaylara takılmak günlük rutinlerimizi zorlayabilir.
ilerlemekte zorlanabiliriz. Aşırı detaylar biraz gerçeği görmemize engel olabiliyor. Çünkü bütünü göremiyorsunuz. Konunun o kadar ince noktalarına inersiniz ki bütünü göremediğiniz için konuyu kavrama yeteneğiniz de kaybolur. Bu özellikle üzerinde çalışılan işler, iş ilişkileri, aile ilişkileri veya hayatınızdaki her alandaki konuda da böyledir. Mesela bir sağlık sorununuz var diyelim ki. Bunu gereğinden fazla da abartabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Ama sağlıkla ilgili yarım kalmış gelişmeler, girişimler için bence çok güzel bir süreç başladı bugünle birlikte. Elbette ki ilişkileri de ilgilendirecek çözümler bulabileceğimiz bir de süreci başlattı. Evet, güzel saatlerim var bugün. Özellikle bir niyete girmek, bir şeye niyet etmek ki mutlaka niyet edin. Özellikle sabah 08:09-49 aralarında bu niyeti yapın arkadaşlar. Ne istiyorsanız bunu kalben yaparsanız, niyet ettim, niyet eyledim ya Rabbim. Ben bu kiloları vereceğim, vermeye. Hepimiz için niyet ettim ben şu anda. Hepimiz fazla kilolarımızdan kurtuluyoruz ya Rabbim. Örnek olarak gösterdim tabii ki. Bu şekilde bir niyetine girin. Şimdi güzel saatlerimizle başlayalım. 06:45-07:45 tam olarak bugün güzellik, estetik. Evet, görüntümüzle ilgili düşüncelerimiz veya görüntümüzle iyileştirmek. Beğenmediğimiz yerleri beğenmeye başlamak da olabilir. Böyle de düşünebilirim. Aslında düşünelim. Çünkü beğenmediğimiz yerlerimiz aslında çirkin yerlerimiz değil. Bizim kendimizi olduğumuz gibi kabul etmediğimiz yönlerimiz. Yani güzellik demek her anlamda kişiliğiyle, konuşmasıyla, mimikleriyle, kaşıyla, gözüyle, farklılıklarıyla güzel olur insan. Dolayısıyla bu güzellikleri de görebiliriz bu saatlerde. 13:49-14:50 ikinci güzel saatimiz. Bu saati de yine ilişkilerimizi toparlamak için kullanabiliriz. Bir de balık dolunayının aktif olduğu bir gün. Çünkü tam karşısından geçiyor ay dolunayın. Dolayısıyla bu geçen hafta mesela bazı kırgınlıklar olduysa, bazı problemler yaşadıysanız yakın çevrenizde işte bu saatte bunları telafi edebilirsiniz. Saati tekrar ediyorum. 13:49-14:50 arasında arkadaşlar. Zaten bazı haberler gelecektir. Bazı telefonlar alacaksınızdır sevgili dostlar. Diğer bir saatim bugün gerçekten bu da çok mühim olacak. 20:52-21:51 akşam saatlerine denk geliyor. Demek ki oturup bir konuyu detaylıca tatlı tatlı böyle konuşma şansı verebilir. Bir keyifli bir zaman geçirmek için, güzel bir haber vermek için veya bir konuyu açmak için mesela birine uygun bir zaman bekliyorsanız işte bu zamanı kullanabilirsiniz. Kim olursa olsun bu sevgili arkadaşlar. Bu arada Merkür Başak Burcu'ndaki retrosu güçlü bir retro. Çünkü Başak Burcu'nda yönettiği yerde Merkür. Şu an Venüs de Başak'ta ve Merkür Venüs'ü de yönetiyor. Kesinlikle ilişkiler hareketli arkadaşlar. Şu andan itibaren geçmişte kalmış, yarım kalmış, karmik ilişkiler, uzun sürmüş, bitmemiş, sonuçlanamamış, karma diyelim. Çünkü retro burada. Venüs'e kavuşacak bu arada Merkür. Bu karmik ilişkiler tamamlanacak. Belki bazılarımız karmadan temizleneceğiz. Bunlar tabii kişiye göre değişecektir ama ilişkiler çok fazla gündemimizde, hak edişler aslında diyelim. İnşallah hak edişler devrede olacak. Zaten yeni ayda tamamıyla bu yönde gelişecek. Şimdi Venüs biliyorsunuz Terazi burcunda çok güçlü bir gezegen. Ve Venüs 29 Eylül'de Terazi burcuna geçiyor. Yani bugünden söylemek istedim ben. Venüs kendi tahtına geçiyor. Orada söz sahibi dedik. Her koşulda kendini çok net gösterecek. Hem ilişkilerimize iyi gelecek. Özellikle 29 Eylül itibariyle. Güzellik, estetikle ilgili bazı gelişmeler yaşamak isteyen, bir şeyler yaptırmak isteyen arkadaşlar, işte Venüs'ün bu terazi seyahatini çok iyi değerlendirebilirsiniz 25 Ekim'e kadar. Zaten 25 Ekim'den sonra olaylar değişiyor. Belki de bu yılın en güzel zamanı olacak, biliyor musunuz? 29 Eylül ile 25 Ekim arası. Çünkü 25 Ekim'den sonra artık yavaş yavaş Mars retrosu devreye giriyor. Tutulmaya doğru gidiyoruz. Tutulmalar başlıyor. O yüzden bu Venüs'ün terazi seyahatini maddi manevi huzur, denge için kullanabiliriz. Hem
kendi hayatımızda hem sevdiklerimizin hayatını dengeye koyabiliriz. Güzel bir ay. Tabii daha detaylı her gün ve haftalık burç yorumlarında da sizlere bahsedeceğim. Mutlu bir gün diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.